Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, İş Hastalıkları uzmanıyım. Bugün Hipokrat TV'de tekrar sizlerle beraberiz. Hipokrat TV'ye üye olmanızı rica ediyoruz. Bugün sizlerle daha önceki konuşmamda D vitamini nasıl kullanılır konusunda yaptığımız videoya ilgili çok sorular gelmekte cep telefonuma. Böyle bir yayın yaparak tekrar D vitaminiyle ilgili sorulara cevap vermek istedim. Gelen soruları direkt hem okuyarak hem de cevabını söyleyerek konuşmamızı sürdüreceğiz. Bir izleyicimiz diyor ki C ve D vitamini bir arada kullanılır mı? Tabii ki kullanılır. Kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Yine bir izleyicimiz böbrek nakilli ve kemik erimesi olan Vegabon 70 mg ki bu bir alendronat dediğimiz ilaçtır. Kemik yıkımını engeller, rezorpsiyonunu engeller. O kemik erimesinde kullanılır. Ve Calcimax D3 1000 mg ve 880 ünite kullanılan bir birey bunu zeytinyağı ile birlikte kullanabilir mi? Şimdi kalsiyum ve D vitamini 1000 mg kalsiyum var, 880 ünite D vitamini var. Bunu tabii ki aç karnına zeytinyağı ile içilebilir. Çünkü D vitamini yağda eriyen bir vitamindir ve yağda eriyen bir sıvıyla alınması uygundur. Ama başka sıvılarla da alınmaz diye bir şey yok ama yağda alınması tercih edilebilir. Diğer bir soru D3 50 binlik 15 mililitrelik şişeden ayda bir kullanırken tamamını bir defa mı içilir yoksa bir şişeyi damla damla her gün bir ay boyunca mı içilir? Şimdi bu 50 bin ünitelik bir damla. Biz genellikle aylık D vitamini dozunu kullanım ünitesini 100 bin 150 binin üzerine çıkmamaya çalışıyoruz. D vitamini intoksikasyonu açısından. Burada 50 binlik olduğu için bunu bir anda yani her gün eğer kullanmak, her gün 3 damla 5 damla kullanmak zor oluyorsa, unutuyorsanız 50 binlik olanlardan 15 günde bir kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Hatta böyle bu şekilde 15 günde bir 50 binlik, ayda 100 bin ünite kullanan 6 yıllık çalışmalar var. Bir D vitamini intoksikasyonu yok. Çünkü 100 bin ünite aylık doz düşük bir dozdur ya da ideal bir doz diyelim. Bir soru daha. 40 yaşındayım. D vitaminim 17 çıktı. Saçlarım dökülüyor. Ne yapabilirim? Şimdi zaten D vitamini düşük. D vitamini düşükse D vitaminini replasmanla dışarıdan D vitamini damlaları, D vitamini kapsül jelleriyle yerine koymak gerekir. Ama D vitamininin saç dökülmesi ne kadar alakası var? Bununla ilgili bir bağlantı bilmiyorum. Onun için D vitamininin replasmanını yerine koyun ama yanında saç dökülmesi yapabilecek diğer hastalıklar araştırılsın. Diğer vitamin eksiklikleri mesela biyotin bunlardan en çok fazla hem saç dökülmesi hem tırnak kırılması yapabiliyor. Biyotin eksikliği var mı yok mu? Çinko eksikliği var mı yok mu bakılabilir. Tiroid problemi var mı? Hipotiroidi veya hipertiroidi de olabilir. Sistemik hastalıklarda olabilir. Örneğin bir lupus dediğimiz bir romatizmal hastalıkta olabilir. Skleroderma denilen romatizmal hastalıklarda olabilir. İlgili doktorlara başvurmakta fayda var. Ayrıca bu ilgili doktorlar hem dermatoloji olabileceği gibi hem bir romatolog hem de bir dahiliye uzmanı olabilir. D vitamini direkt mi alınır yoksa bir şeyle karıştırılarak mı alınır? Valla D vitamini her türlü alınır. Ama demin de dediğim gibi D vitamini özellikle A, D, E ve K vitaminleri yani ADEK dediğimiz vitamin grupları yağda eriyen vitaminler olduğu için bunları yağlı bir şeylerle almak daha mantıklıdır. Ama direkt aldığınızda da bir portakal suyu aldığınızda da emilmesinde bir sakınca yok. Ne zaman emilim bozukluğu olur? Sizde bir gluten hastalığı varsa, Crohn hastalığı varsa, bağırsak bozukluğu varsa, emilim problemi varsa, malabsorpsiyon problemleri varsa o zaman neyle alırsanız alın emilim olmaz. O zaman da intramüsküler kullanmak gerekir. Solaryum D vitamini sentezler mi? Şimdi solaryum özellikle kışın insanlar bronzlaşmak amacıyla solaryuma giriyor. Solaryumda verilen ultraviyole ışın ultraviyole A ışınıdır %97. %3 de ultraviyole B'dir. Ultraviyole A ışını bronzlaştırır. D vitamini sentezi yapmaz. D vitamini sentezini yapan ultraviyole B'dir. Bunun için ben D vitamini sentezi için solaryuma gitmeyi uygun bulmuyorum. Ayrıca ultraviyole A ışınları kanser yapmaz, ultraviyole B ışını kanser yapar diye de bir takım şeyler var ama bence her ikisi de cilt kanserine yol açabilir. Dozunu kaçırdığınızda bronzlaşayım derken cilt kanseri olabilirsiniz. Onun için D vitamini sentezini yapmak için solaryum uygun bir seçenek değildir. Onun yerine D vitamini kapsüllerini, damlalarını alabilirsiniz. D vitamini
12 çıktı. Önebileceğiniz bir vitamin var mı diyor. Valla bu aralar Türkiye'de daha önce hep damlaları, ampul şekilleri vardı ama bu ara kapsül formları, jel kapsül formları çıktı ki onların kullanımı çok daha kolay. 20.000 ünitelik kapsülleri var. Onları tercih ediyorum. Haftada bir kullanmak daha kolay oluyor. Çok düşükse haftada 2 tane 40.000 ünite. Ortala düşüklükte ise haftada bir 20.000 ünite. Yani aylık 80.000-160.000 ünite arasında kullanmaktayız. D vitamini magnezyum ile kullanırsak etkisi nasıl olur? Valla yani magnezyum eksikliğiniz varsa beraber kullanırsanız faydası olur. Magnezyum eksikliğiniz, yani bu ilaçları D vitamini olsun, magnezyum olsun, diğer B vitamini olsun, multivitaminler olsun, böyle önünüze gelen her vitamini kullanmak da anlamlı değil. Eksikliğimiz varsa yerine koyarsak faydalısı olur. Onun için eksikliği varsa kullanmakta fayda vardır. D vitamini beraberinde A vitamini olur mu? Dikkat etmek lazım. D vitamini ile A vitaminini beraber kullanmamak lazım. D vitamininin emilimi bozulabilir. Multivitaminlerin içerisindeki D vitamini yeterli midir diye bir soru var. Multivitaminlerin içerisindeki D vitaminlerinin dozları 200-400 ünite civarındadır. Bu yeterli bir doz değildir. Bir izleyicimiz uzunca bir soru yazmış. Şikayetlerini söylüyor. Çarpıntı, birden terleme ve o an nefes sıkışması ile tiroidden şüphelendim. Doktora gittim. Tiroid olmadığını öğrendim. D vitaminim de 5 çıktı. 1 ay oldu. İlacım bitti ama hala aynıyım. Üstelik baş dönmesi, başımın arkasında ağrı, basınç hissediyorum. İlaca devam edeyim mi? Vallahi ilacınıza D vitamini kontrolünü seviyesine bakarak devam edin ama şikayetleriniz daha çok bir panik atağı, stres sıkıntıya benziyor. Onun için bir psikiyatri veya bu konuyla ilgili gene bir dahiliye uzmanına başvurabilirsiniz. D vitaminim 12 çıktı. Eczaneci desiferol verdi. İçinde 60 tane tablet varmış. Günde bir tane al dedi. Uygun mu? Bir de etkili bir vitamin mi? Desiferolün içerisinde, her tabletin içerisinde 2000 ünite D vitamini var. Bu da etkili bir dozdur, 2000 ünite. Etkili bir ilaçtır. Kullanılmasında bir sakınca yok. D vitamini 14 çıktı. D vit 3 nasıl kullanabilirim? Ben bugünlerde daha çok D vitamininin kapsül jel formlarını veriyorum. Haftalık olarak veriyorum ki çünkü her gün damla, 3 damla, 5 damla vermek hastalara sıkıcı geliyor, unutabiliyorlar, sıkıntılı olabiliyor. Ve damlalar yağlı olduğu için de içmekte bazı insanlar sıkıntıya düşebiliyor. D vitamini kapsül jellerini kullanıyorum. Bir izleyicimiz D-vit 301 nasıl ani kırıklara neden oluyor? Kore'den 150 binlikte böyle bir sorun var mı? 70 hasta için. D-vit 300 bin ünite yüksek bir doz. Bunlar kemik döngüsünü bozabiliyor ve kemik döngüsü bozulduğu için de hastalarda kırıklara ve ani düşmeler yol açarak kırıklara yol açabiliyor. Onun için ben uzun zamandır açıkçası D-vit 300 bin ünitelik ampullerini kullanmıyorum. Çünkü bunu özellikle haftada bir, 3 günde bir böyle sık sık arka arkaya D-vit 300 bin ünite kullanan hastalar var. Ben 2-3 tane D vitamini zehirlenmesi gördüğüm için ki çok mortaldir, yani ağırdır D vitamini zehirlenmesi ki bazı meslektaşlarım D vitamini zehirlenmesi diye bir şey yok diyor ama böyle bir şeyin aslı astarı yoktur. Literatürde bir yığın D vitamini zehirlenmeleri var ki biz de şahsi olarak görmekteyiz. Bu yüzden 300 bin üniteyi kullanmıyoruz. Ayrıca D vitamininde maksimum 100 ünite civarı, 80-100 ünite civarını geçmemeye çalışmak lazım seviyesini. Kimi hekimler benim 150, 300, 400 üniteye çıkıyoruz deniliyor ki bunlar doğru yaklaşımlar değil. Bir soru, 3 kutu Luvit D3 verildi. 10 mililitre yağ formunda süt ile karıştırıp hepsini içmek sizce normal doğru kullanım şekli mi diyor. Luvit D3 Türkiye'de olmayan bir preparat, yurt dışında var. Bunun her mililitresinde 4000 ünite vardır. 40.000 ünite yapar. 40.000 ünite haftada bir, hepsini içmekte bir sakınca yok. Sütle de içebilirsiniz. Benim de D vitaminim 6 çıktı. Kore'den D3 damla verildi. Başka neler? Başka valla güneşlenirseniz her gün bir yarım saat kadar, saat 11 ile 15 arasında el, kol, yüzünüzü bir 20 dakika, yarım saat arasında güneşe maruz tutarsanız günlük 25 bin ünite civarında D vitamini almış olursunuz. D vitamini günün hangi saati, aç tok mu alınmalı? D vitamini sabah alınmalı, aç alınmalı. Aç emilimi daha iyi. Balık yağını tok alıyoruz demiş. Doğru, balık yağını tok kullanıyoruz. Diğer bir soru, D vitamini 13 çıktı. Sırtım, ayaklarım ağrıyor. Onunla ilgili olabilir mi? Doktor yağ şeklinde yazdı. İçemiyorum, midem bulanıyor. Olabilir bu ağrılarınız, sırt ağrılarınız onunla ilgili. Yağ şeklinde içemiyorsanız kapsül jel formlarını kullanabilirsiniz. D-vit 3 içtim. Her yerim ağrıyor. Omurga ve her yerimden çıktı ses geliyor eklemlerden. Böyle bir şey yok.
D vitamini değerim 14 çıktıktan sonra doktorum D3 ampul kolden D3 150.000 ünite verdi. D3 ampulü bir kere kolden ise günde 5 damla olacak şekilde içmemi söyledi. 2 gün sonra ishal ve yorgunluk hissettikten sonra ilacı bıraktım. Sizce bu tedavi doğru mu? Yani bir meslektaşımın vermiş olduğu tedaviyi benim burada doğru yanlış diye söylemem uygun değil. Ama bu ilaçları içtikten sonra yorgunluk ve ishal beklediğimiz bir şey değil aslında. Çocuğum doğduğunda 2 damla D vitamini verdim. Bağırsak bozukluğuna sebep olur mu? Çocuğum şu an 2 yaşında. Bağırsak bozukluğu var. Kabız oluyor, kan geliyor. D3 vitamini bunu yapar mı? Hayır, D3 vitamini böyle yapmaz. Ayrıca D3 vitaminini biz yazın güneşten aldık, güneşlendik. Bu bir yıl boyunca bize yeter mi? Hayır, o da yetmez. Kışın da yine güneşlenmek lazım. Bir de hangi saatlerde alma konusunda kargaşa var. Özellikle güneşin dik geldiği 11 ile 15 saatleri arasında ultraviyole B ışınları gelir. Yani ultraviyole B ışını D vitamini sentezi yapar. Demek ki öğle saatlerinde aldığımız ışın D vitamini sentezi yapıyor. Öğleden sonra aldığımız şeylerde ise ultraviyole A vardır. Burada D vitamini sentezi olmaz, bronzlaşmaya yarar. Ama bunları da abartmamak lazım. Abarttığınız zaman da cilt kanseri olma riskimiz de yüksektir. Öyle bir riskimiz varsa, yüzümüzde benlerimiz falan şüpheli benlerimiz varsa kenarları geniş olan şapkalar giymekte fayda var. Bugün sizlere D vitamini ile ilgili gelen soruları cevaplamaya çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Başka konularla ilgili başka toplu sorular olursa gene bu şekilde canlı soru cevap yapabiliriz. Teşekkür ederim.